sizlerle basic maya dikeceğiz. Geçen haftalarda bir tankine videosu yayınlamıştım. Eğer izlediyseniz hatırlarsınız zaten. Eğer izlemediyseniz de videonun sonuna koyacağım. Mutlaka izleyin, bence çok güzel oldu. O videonun altına gelen yorumlara baktığımda biraz daha basit, böyle daha normal, klasik dediğimiz işte basic mayolardan diker misin diye sormuşsunuz. Ben de tabii ki dikerim diye düşündüm ve böyle basic bir maya diktim. Benim kumaşım böyle kendinden çok fazla zaten desenli olduğu için bir şey yapma gereksinimi duymadım. Ama eğer bu size çok sade geliyorsa veya sizin düz bir kumaşınız varsa buralarına fırfır ekleyebilirsiniz. Sonra omuzlarına volan ekleyebilirsiniz. Daha sonra önüne bir fermuar ekleyebilirsiniz. Böyle hareket katabilirsiniz. Zaten mayolarda çok fazla hani basic mayanın üzerine oynamalar çok fazla oluyor. Yani ben aslında temel olarak bu mayanın nasıl yapıldığını gösterdim size. Süslemek artık sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan videonun geri kalanına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Mayom için dalgıç kumaş yani scuba kumaş kullanacağım. Bunu İzmir kumaş alışverişimde göstermiştim zaten. 60'a 120 kadar bir kumaş kullandım. Böyle bildiğimiz eni 150 santim olan kumaşlardan değildi benimki. Çok farklı bir parçaydı. Ama size de yaklaşık 60'a 120 kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Kumaşımı bu şekilde 4'e katlıyorum. Ama katlarken tek yöne değil de kağıt katlar gibi 4'e katlıyorum. Göğüs desteğini içeri dikmek için 2 kat yapacağım bu mayoyu. Kalıp için bir zıbınımı kullanacağım. Tankin için de aynı şekilde bu zıbını kullanmıştım. Kumaşımın kat yerine zıbınımın alt yerinin kat yerini yerleştiriyorum. Kenar kısımlarından kesiyorum. Zıbanın yakası boğazda olduğu için boğaz kısmını içeri katlayarak yuvarlatıp kesiyorum. Yaka kısmını ben sonradan oyacağım. Göz kararı yapacağım. Bu şekilde açtığımda gördüğünüz gibi kat yerine denk getirdiğim için orta dikişi yapmamıza gerek kalmadı. Burada dikiş olunca biraz rahatsız ediyor. Ben bunu istemediğim için böyle yapmak istedim. Şimdi böyle açık haldeyken parçalarımı üst üste koyuyorum. Bu orta kısmının bir tarafı ön taraf, bir tarafı arka tarafımız olacak. Öncelikle bu şekilde ikiye katlayıp bu kısmı arka olarak keseceğim. Bunun için yaka kısmından bu şekilde arkaya doğru deriye ince kesiyorum. Klasik basic mayolar gibi sırt dekoltesi oluyor giyebilmemiz adına. Ama çok da abartmamak lazım tabii bu derinliği. Üzerinize tutarak yüksekliği göz kararı işte poponuzu kapatacak kadar ne kadar derinlikte istiyorsanız onu belirleyebilirsiniz. Daha sonra diğer tarafa geçiyorum. Şimdi ön tarafın yakasını ve bacak kısımlarını tıraşlayacağız. Parçalarımızı 4 kat şekilde direkt arkaya göre kestiğimiz için ön tarafın bacaklarını da değiştirmemiz gerekiyor. Yine üst üste koyup ikiye katlıyorum. Buranın da yakasını biraz daha oyuyorum. Çünkü böyle çok kapalı oldu, bana boğar gibi geldi. Bacak kısmını da biraz oymam gerekiyor. Bu kısma yine zıbınımı yerleştiriyorum ve ön kısım ne kadar içerideyse orayı belirleyip kumaşımda iğne ile işaretliyorum. Ben burada birazcık zıbından biraz daha uzun yaptım. Ön tarafın biraz daha kapanmasını istiyorum çünkü öyle daha çok rahat ediyorum. Ve bu şekilde bu kısmı yan ve ortaya sıfırlayıp oralara dokunmadan kesiyorum. Kestiğim parçayı diğer tarafa koyup aynı şekilde orayı da kesiyorum. Ve mayomuzun kesimi bitti. Bu şekilde görünecek. Şimdi üst parçayı bir kenara alıyorum ve iç parçaya göğüs desteği dikeceğim. Mayomu üzerime tutup göğüs uçlarını işaretledim. Burada ben yakasını böyle şekilli şukullu bir şey yapacaktım ama olmadı. Bu kadar harekete gelmiyor gerçekten bu kumaşlar. Makine sürekli yutup durdu, burayı dikemedim. Bu kısmı sonradan keseceğim zaten. Normal düz bir yaka elde edeceğim. Süngerlerimin bu sivri uç kısımlarını yuvarlatarak kesiyorum. Sanki böyle rahatsız edecekmiş gibi geldi, onun için kestim. Bunları ben İzmir'den almıştım yine. Siz bulamazsanız eski sütyenlerinizin içinden de çıkarabilirsiniz. Ve bu süngerleri buraya ortalayıp
bombeli kısmını bastırarak kenarlarından iğneliyorum. Burada bastırmak önemli çünkü kumaşın göğüs şeklini alması gerekiyor. Ortayı kesip sonradan kendi formuna kavuşturacağız. Bütün kenarlarından 2 adım uzunluğunda zikzak dikişle dikiyorum. Bu arada dikerken ben iğnemi değiştirmedim. Yani 14 numara iğne kullandım. Yani çok bir sorun yaşamadım. Ama sizin makineniz dikerken zorlanırsa kumaşınızın kalınlığına göre tek sayılarda iğne de kullanabilirsiniz. Yani mesela 11, 9 gibi. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Arkasını çevirip ortadaki kumaşı kesiyorum. Burayı kestiğimde göğüs desteğimiz kendi formunda kalmaya devam ediyor. Yoksa kumaş geriyor burayı. Şimdi parçalarımızı birleştirmeye geldi sıra. Başta kenara ayırdığımız üstte kalacak parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde kenarlarından ve omuzlarından dikeceğim. Daha sonra göğüs desteği diktiğimiz parçayı da aynı yerlerinden birleştireceğim. Yine yüzü içeride olacak şekilde tutturuyorum. Ben mayanın iç kısmı renkli değil de beyaz olsun istedim. Onun için bu şekilde birleştirdim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunları zikzak dikişle diktikten sonra iç parçamın tersi bana bakacak şekilde koyuyorum ve dış parçamın düzü bana bakacak şekilde bunun üzerine giydiriyorum. Böylece dikişli kısımlar içeride kalmış oluyor ve içte de temiz bir görüntü elde ettik. Bütün kenarlarından iğneliyorum. Buralardan zikzak dikişle dikiyorum ve bunlara tek parça gibi davranacağım. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bütün kenarlara lastik yapacağız. Yanlarını tutması için lastik geçirmek şart. Çok sert olmaması gerekiyor kullandığımız lastiği. Yoksa çok fazla rahatsız edici oluyor. Burada kenarların marullanmaması için lastiği çok az gererek dikmemiz gerekiyormuş. Bunu tankini yaptığım videonun yorumlarından okumuştum ve deneyimledim. Yine birazcık düzeldi gibi. Ama gerçekten çok az germeniz gerekiyor. Yani kumaşı böyle büzüştürmemesi gerekiyor. Yoksa gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Bu şekilde kenara lastiği koyup içeri doğru bir kez kıvırarak dikeceğim. Bunu açıkta kalan bütün kenarlara yapıyorum. Burada makineye geçirdiğim videoyu bir türlü bulamadım. Nereye kaybolmuş bilmiyorum. Ama sağ üstteki tankini videomda göstermiştim zaten. Oradan bakabilirsiniz nasıl diktiğimi. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ve basic mayomuz bu şekilde hazır oldu. Daha fazla süslemek isterseniz artık bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.